Kanalımdan herkese merhaba. Bugün boşnak böreği hazırlayacağız. Boşnak böreğinin hamuru için 5 su bardağı un, 2 su bardağı su ve tuz olarak hazırlamaya başlıyoruz. İlk olarak hamurunu hazırlıyoruz. Koyduğumuz malzemeleri iyice karıştırıyoruz. Biraz sert bir hamur olana kadar yoğuracağız. Evet, unumuz bitti, hamurumuz toparlandı. İyice hamuru yoğuruyoruz. İyice homojen olması için bir 5 dakika yoğuruyoruz. Hiçbir şekilde hamur parçası içinde kalmaması için iyice bastıra bastıra hamuru homojen bir hamur yapıyoruz. Boşnak böreği oldukça lezzetli, harika bir börek. Ben yeşil soğanlı ve peynirli olarak hazırlayacağım. Tabi istediğiniz gibi hazırlayabilirsiniz. Kıymalı, sadece peynirli, patatesli. Alternatifler çok. Evet, iyice hamuru yoğurduk. Homojen bir kıvama getirdik. Bakın elimize yapışmaz bir hamur oldu. Şimdi hamuru 1 saat kadar dinlendireceğiz. Dinlenmesi çok önemli. Burada ben yeşil soğanları doğradım. Peynir rendeledim. Birazcık da tuz atıyorum içine. Yarım çay bardağı kadar da sıvı yağ ve karabiber dökeceğiz. Bir çay kaşığı karabiber döküyoruz. Tüm malzemeleri iyice karıştırıp iç malzememiz hazır olmuş oluyor. Soğanlı çok güzel oluyor. Harika bir tadı veriyor soğan. Denemenizi tavsiye ederim. Evet, 1 saat beklettik hamurumuzu. İyice dinlendi. 2 parçaya hamuru böleceğiz. Evet. 2 adet hamurdan hazırlayacağız. Hamurun bir tanesini şöyle elimizle toparlıyoruz. Oklava ile bir tabak büyüklüğünde açacağız. Biraz büyükçene bir hamur açacağız. Evet, gördüğünüz gibi hemen hemen oldu. Şimdi açtığım hamuru şöyle bir kaba koyuyorum. Üzerine bolca sıvı yağ kullanacağım. Ben tereyağı ya da margarin kullanmıyorum. Sadece sıvı yağ ile yapıyorum. Çok daha lezzetli oluyor. Şöyle her yerine sürdürüyoruz sıvı yağı. Bir adet de hazır oldu. Şimdi ikinci hamurunu hazırlıyoruz. Yine aynı işlemi uygulayacağız. Yine şöyle tabak büyüklüğünde açacağız. Bu börekte hamurun dinlenmesi çok önemli. Bakın, aynı işlemi uyguluyorum. Yine açtım yufkayı ve üzerine bol sıvı yağ döküyorum. Bu hamuru da diğer hamurun üzerine yağlı tarafını kapatıyorum. Bir tarafı yağsız benim hamurumun. Tek tarafı yağlı. Yine dinlendireceğiz hamuru. Ne kadar? Bir yarım saat daha dinlendiriyoruz. Evet, hamurumuz dinlendi. Şimdi bir tanesini şöyle elimize alalım. Yağsız taraf alt tarafta, yağlı taraf üst tarafta. Elimizde şöyle biraz döndürerek bakın ne kadar güzel açılıyor. Önümüzde bir büyük temiz bir bez üzerine koyduk. Döne döne her etrafından yufkanın büyük bir şekilde hazırlıyoruz. Çarşafın büyüklüğünde hazırlıyoruz. Dinlendirmeseydik eğer bu şekilde asla açamazdık bu hamuru. Bu hamurun özelliği dinlenmesi. Ne kadar çok dinlenirse o kadar güzel açılır. Bakın, yırtılmadan ne kadar güzel açıyoruz. Çekebildiğimiz kadar çekiyoruz. İncecik
Diğer tarafı gözüküyor. İyice gerdirebildiğimiz kadar gerdirdik. Bakın gördüğünüz gibi ne kadar güzel ince bir hamur oldu. Şimdi ne yapacağız? Kenarlarındaki kalan yerlerini, kalın yerlerini şöyle bıçak ile kesiyoruz, alıyoruz. İsterseniz o şekilde de yapabilirsiniz ama almakta fayda var. Her yeri aynı incelikte olsun. Evet, gördüğünüz gibi topladık. Onları daha sonra yine açacağız. Değerlendireceğiz. Şöyle kenarlarına döne döne hazırladığımız iç harçtan koyuyoruz. Şöyle elimizle biraz içine attırıyoruz uçlarından. Bakın. Muhteşem oldu ya. Bu böreği istediğiniz zaman yapabilirsiniz. Misafirlerinize. Sahurda dahi gündüzden hazırlayıp tüketebilirsiniz. Evet, döne döne bakın. Kapatıyoruz. Hem kapatırken de çekiyoruz yufkayı. Daha da açılsın diye. Bu şekilde kapatıyoruz. Karşılıklı her tarafından. Yağsız geliyorsa azıcık arada biraz daha yağ atıyoruz. Ve yine kapatma işlemine devam ediyoruz. Evet, toparlıyoruz artık. Evet, şöyle ortada birleştirdik ve ayırdık yufkayı. Gördüğünüz gibi bayağıca uzun bir börek çıktı. Yağlanmış fırın tepsimiz burada. Şöyle fırın tepsimize böreği yerleştiriyoruz. Evet, bir tanesini hazırladık. Şimdi ikinci parçasını da aynı işlemi uygulayacağız. Dediğim gibi kopardığım kenarlardan tekrar açacağım. Bakın büyüklüğünü. Yine aynı işlem. Kenarlarını kesiyoruz. Kalın yerlerini. Evet, kalan malzememizi yine içine döküyoruz. Ve kıvırmaya başlıyoruz. Evet, aynı şekilde bunu da tepsimize yerleştiriyoruz. Evet, gördüğünüz gibi doldurduk fırın tepsimizi. Şimdi 250 derece fırına pişmek üzere veriyorum. Ne kadar? 35 dakikada üzeri kızarana kadar duracak. Sizin fırınızda farklılık gösterebilir. Bakın, nar gibi kızarmış. Muhteşem bir börek oldu. Çıtır çıtır. Şu anda size gösteriyorum. Bakın, çıtır çıtır bu börek. Umarım sizler için hazırlamış olduğum boşnak böreği tarifimi beğenmişsinizdir. Ben yeşil soğanlı peynirli olarak hazırladım da dediğim gibi değiştirebilirsiniz malzemeleri. Tariflerimi beğeniyorsanız arkadaşlar beğen tuşuna, kanal